Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Peugeot 3008 ile gece yolculuğu yapıyorsanız nasıl daha konforlu hale getirebilirsiniz gece yolculuğunu, bundan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere Peugeot 3008 araçlarda en baz donanımdan olmak üzere yukarıki donanımlara kadar hem hayalet ekran hem de yanda bir multimedya ekranı var. Ve bu ekranları gece kullanırken özellikle zaman zaman göz alabiliyor. Göz aldığı için de gece sürüşlerini size zorlaştırabilir. Yani yolu daha zor görebilirsiniz. Gözünüz ağrır vesaire gibi durumlar oluşuyor. Bunun için arkadaşlar şuradaki ekranı kapatma imkanınız var. Şu multimedya ekranını. Bu ekranda da görüntüleri asgari seviyeye indirme imkanınız var. Asgari seviye dediğimiz sadece hız göstergesi ve çeşitli uyarılar ve kilometre saati kısmı kalıyor. Yani şuradaki kadran ve diğer ek bilgiyi buradan alıyor. İki tarafı göstermiyor, kapatıyor. Buradaki ekranı kapatmak için de üstteki ayarlar butonuna basmanız ve sonrasında dark'a basmanız gerekiyor. Bu şekilde sürdüğünüz zaman o daha yani karanlık, sanki eski bir araçta gidiyormuşsunuz gibi bir his uyandırıyor. Tabii yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi yine buradan ayarlara tıklayıp aydınlatmaya gelip ışık aydınlatma ayarını kısmanız. Kıstığınız takdirde şüphesiz her iki ekran içinde çok daha rahat bir görüntü göreceksiniz. Gördüğünüz gibi asgariye aldığım zaman sadece uyarı anlamındaki işte far uyarısı, uzun kısa far ve şerit takip asistanının uyarıları gözüküyor. Onun haricinde hiçbir ve hız ve tabela okumadan başka hiçbir şey göstermiyor. Hani hem göz yorgunluğunu azaltıyor hem de sizin yola daha fazla odaklanmanızı sağlıyor bu durum. Önerebileceğim şeyler bunlar. Şuradaki ekrana özellikle arkada çocuk varsa o ışık onun ilgisini çekiyorsa uyuması için vesaire gibi durumlarda az bir ışık olmasını istiyorsanız şuradan ayarlar kısmına basıp dark'a basmanız yeterlidir arkadaşlar. Böyle yaptığınız zaman oldukça karanlık bir kokpit ortamıyla gidebilirsiniz. Ayrıca şu alttaki mavi ışığı kapatmak için de sağ taraftaki tuşa basmanız gerekiyor. O da basınca iyice zifiri karanlık hale gelmiş oluyor arkadaşlar. Eğer GT Line gibi iCockpit özelliklerin olduğu, ekstra özelliklerin olduğu bir donanım paketindeyseniz kadranlarda ve diğer araçlarda şöyle farklı bir seçeneğiniz daha var. Normalde kadranları açtığınız zaman burada her yeri tabi aydınlık olarak yanıyor. Burada iCockpit Amplify diye bir uygulama var diğer cihazlarda. Bu arada ekrana dokunmanız yeterli Dark moddan çıkmak için. Sadece dokunsanız direkt Dark moddan çıkıp normale dönüyor. iCockpit Amplify özelliği ne getiriyor derseniz hemen yapalım isterseniz. En sondaki dörtlünün yanındaki tuşa basıp iCockpit Amplify özelliğine basıp Relax'a bastığınız zaman gördüğünüz gibi artık sadece kadranın hizasına gelen yerler aydınlatıyor. Onun haricindeki yerler ise soluk bir şekilde gösteriliyor. Hani bu da yine şuradaki ortadaki ekranı kapatırsanız oldukça karanlık bir ortam sağlıyor size. Peki diğer mesela sürüş modunda nasıl oluyor derseniz, onda da yine şu yandaki çarkların aydınlattığı alanı kısıyor. Yani daha dar bir alanı aydınlatacak şekilde kendini ayarlıyor. Arkadaşlar şu an Konya yolu üzerindeyim. Ankara'ya doğru gidiyorum. Bu videonun sonunda bir de yakıt tüketim verileriyle ilgili bir video çekeceğim. Uzun süre direksiyonu bıraktığınız zaman direksiyon tutun uyarısı veriyor tabi. Doğal olarak. Tam otonom bir araçta değiliz sonuçta. Direksiyonda hep elinizin olması gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden her zaman alt taraftan elinizde tutun direksiyonu. Her ne kadar şerit takibi olsa da eğer yol çizgisi yanlış çizilmişse ya da şerit takip o an devreden çıktıysa herhangi nedenlerden dolayı tehlikeli durumlar oluşabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Relax modu da oldukça güzel gözüken bir mod burada.
Aynı şey özel kısmına geldiğinizde bakalım var mı burada? Burada yok diye biliyorum çünkü herhangi bir aydınlatacak kadran yok. Evet, gördüğünüz gibi her yer yine aydınlık. Yani kadranlar ve o diğer sürüş modundayken biraz daha karanlık sağlıyor size. Boost modu nedir derseniz de o da her yeri kırmızı yapıyor. Daha böyle sportif bir havaya büründürüyor sizi. İsterseniz burada yine şeye bakalım, kadranlara bakalım. Kadranları aldığımız zaman daha böyle kırmızı, sportif. Hani sport moduna almıyor ama böyle sizi gaza getirici şeyler yapıyor. Kırmızı yapıyor ortalığı. Yine klima vesaire gibi tuşlarda da kırmızı temayı hakim kılıyor görüntüye. Bu şekilde arkadaşlar Peugeot 3008'de gece yolculuğu aracınız boş paket olsa bile keyifli. Hani kısabiliyorsunuz ekran kısımlarını ve ayrıca tüm paketlerde sunulan elektrokrom ayna, dikiz ayna sayesinde arkadan gelen ışıklar sizi pek rahatsız etmiyor açıkçası. Gayet konforlu bir deneyim yaşatıyor. Aynı zamanda şu an yol çok kalabalık olduğu için uzun kısa far asistanını, otomatik asistanı çok kullanamıyor ama ancak sakin olduğu zamanlarda da uzun farı kendisi otomatik olarak yakıyor. Karşıdan araba geldiğinde ya da önünüzde bir kırmızı lamba gördüğünde, stop lambası gibi, otomatik olarak devreden çıkartıyor. 3008 model araçla gece sürüşü oldukça rahat ve keyifli arkadaşlar, size tavsiye ederim. Tabi dolu paketleri alırsanız bu keyifli hali daha da keyifli hale getirebilecek ekstra özellikler var arkadaşlar. Ben nedense kırmızı temayı pek sevmiyorum. Gece sürüşlerinde relax modu açıyorum genelde iCockpit'ten. İsterseniz hemen açalım. Relax modu hem kahverengi hem de daha böyle sönük temalar ve genelde kadranları kullanmayı seviyorum. Direksiyonu bırakınca da hemen algılıyor. Bu şekilde gayet rahat ve konforlu şekilde yola odaklanarak sürüşünüzü gerçekleştirebiliyorsunuz. İsterseniz şurayı da kapatalım. Dark'a alalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oldukça karanlık ve sade bir kokpitimiz var. Gördüğünüz gibi şurada yanda kapı düğmeleri, cam açma kapama. Bu tarafta kadran, altında ışığı. Şurada şarj istasyonunun bölgesi ve yan tarafta da sadece küçük bir düğme var. İçerisi oldukça karanlık. Hatta arka taraf daha da karanlık. Bu sayede küçük bebek, çocuk vesaire varsa arka koltukta rahat bir şekilde uyuyabiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 3008 ile ilgili merak ettiğiniz hususlar olursa aşağıya yazmayı unutmayın. Bir şekilde onlarla ilgili video çekip paylaşmak isterim sizlerle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.